Bu videoda bana destek için Kanarya Adaları doğma büyüme, yetiştirici, handler ve eğitmen olan değerli dostum Tres Linees Blas kısaca bir video çekti beyazla ilgili. Bu videoyu da eklemek istedim. Bakın anlatıyor size kısaca beyazın Kanarya Adaları'ndaki varlığını. Ona çok teşekkürlerimi ve selamlarımı sunuyorum. ¿Qué tal, amigo? Te voy a responder a tu pregunta. Voy a ser breve, que no quiero ser como Curto. El persa canario siempre ha existido desde antes de ser raza hasta después de ser raza, siempre han existido los perros manchados en blanco. Aunque muchos digan que son perros de mestizaje, no lo son. Son perros que han nacido en las islas y se han criado en las islas. Y muchos criaderos fuera de lo que es la FSI y las exposiciones caninas han seguido criando. Y seguiremos criando. Porque este tipo de perro es típico en las islas. Aunque no lo quieran reconocer los perros de exposición como criadores, jueces y la misma canina. Merhaba arkadaşlar. Bir köpek ırkını sevmek, onun tarihine ve amacını sevmek, saygı duymaktır. Bu Perioda Presa ırkı söz konusu olduğunda da aynıdır. Eğer biz Perioda Presa'yı seviyorsak, bu köpeklerin tarihlerine ve varoluş amaçlarına saygı duymalı, onları korumalıyız diye düşünüyorum. Bu gerçek Perioda Presa'nın korunması ve saygı duyulması demektir. Karakterine, anatomisine, tarihine ve amacına. Hangi ırk olursa olsun böyle bir konuda karşımıza ırk standartları çıkmaktadır. Irk standartları asla cinsler aleyhine kullanılmamalıdır. Her zaman tarihi, orijinal tipi ve mizacıyla doğru köpeği üretmek bir amaç olmalıdır. Irk standartlarında yanlışlıklar olabilir, eksiklikler olabilir. Sonradan bunlar düzeltilebilir, zamanla düzelir. Hiçbir ırk standartı aşırı abartılı, işlevsiz, işlevini yerine getirmeyen, mizaçtan yoksun köpek tanımını yapmamaktadır. Günümüzün köpek güzellik yarışmalarında presalar böyle abartılarla cins standartlarına uygunluk göstermemektedir. Fakat yine de güzellik yarışmalarında seçilmektedir. Değil mi oğlum? Bir Perioda Presa ancak iş yaptığı zaman bir Perioda Presa'dır. Varoluş amacındaki işleri kastediyorum. Güzellik yarışması ve podyumda yürüyüşleri kastetmiyorum. Geçmişte yani Kanarya Adaları'nda bugün de Perioda Presa dediğimiz köpeklere benzer köpekler vardı. Ama o zamanlar bu köpeklerin bir ırk ismi yoktu. Birbirine yakın tipte mizaçlı köpeklerdi bunlar. Ama ayrı bir cins olarak bilinmiyorlardı. Yani resmi bir ırk ismi yoktu. Köpek dövüşlerinin yasaklanması, ekonomik zorluklar, hava çok sıcak bu arada, ekonomik zorluklar, çünkü bir presayı beslemek gerçekten masraflı bir iştir arkadaşlar. Diğer yabancı ırkların popüler olması bu köpekleri yok olma noktasına kadar getirmiştir. 1970'li yıllarda İspanya'nın Franco kurallarından kurtulduğu ve değişmeye başladığı yıllardır. Böylece İspanyollar milli köpek ırklarına tekrar geri dönüp bakmışlar ve bu ırkları tekrardan canlandırmaya başlamışlardır. Bu süreç aynen Perioda Presa'da da böyle işlemiştir. Eski zamanlarda anlatılan Perioda Presa'ya benzeyen çok az sayıda kalan köpek ve az sayıda üretici bu ırkı yeniden inşa etmeye başlamıştır. Bu dönemde genetik çeşitlilik ve tarihi presayı tekrardan inşa etmek için çeşitli melezlemeler yapılmış ve yapılması da gerekmektedir. Başka ırklarla melezlemeler ve akraba çiftleşmeleri de olmuştur. Bu şekilde genetik çeşitlilik sağlanmış ve ırkın tekrardan yaratılma süreci gerçekleşmiştir. Bu zamanlarda insanların, yetiştiricilerin vizyonları tamamıyla birbirlerinden farklıydı. Ortak bir vizyonları vardı. Sadece bir tane ortak vizyon. O da Perioda Presa Kanarya ırkını dünyaya tanıtmak. Perioda Presa'nın dünyaca bilinen bir ırk olmasını sağlamak. Fakat herkesin vizyonu farklıydı dedik ya. Kimileri modern dünyaya uyumlu,
işlevsel yönü az köpekleri tercih ederken kimileri de geleneksel Perioda Piresa'yı üretmek amacını gütmüşlerdir. Modern dünyaya uyumlu köpek tercihinde bulunanlar, sonradan ACI'nin ırk tanımını ve adını ve standartını değiştirmesiyle bambaşka bir noktaya evrilip artık işlevsiz, abartılı, ırkın gerçeğinden yoksun Dogo Kanaryoları üretmeye başlamışlardır. 2023'te FCI ırk standartlarını değiştirmiştir. Eski orijinale standart yakın bir hale almıştır. Fakat hala FCI bünyesinde Dogo Kanaryoları üretmeye devam eden üreticiler çoğunluktadır maalesef. Çok üzücü olarak bu Dogo Kanaryo'yu üretenler kendi köpekleri artık ırk standartları dışarısında kalmasına rağmen hala orijinal Piresa'yı üretenlere iftira atmakta ve onların köpeklerini itibarsızlaşmaya çalışmaktadır. Bu kısa bilgiden sonra bugünkü videomuzun asıl konusuna gelelim. Bu konu Perioda Piresa'da en baş ağrıtıcı konudur. Değil mi oğlum? Anlatmanın en zor olduğu ve Dogo Kanaryocuların en sıkı muhalefet yaptıkları konudur. Bu nedenle bu videoda dünyada bir ilk olacak herhalde. İzleyenler, bizi takip edenler biliyordur. Bundan önce 2 bölümden oluşan video serisi yapmıştık. Bu videoda da dünyada ilkti. Bunlar Piresa Kanaryo kan hatları, Showline ve Workline adlı videolardı. Bizden birkaç ay sonra ünlü Irama Kurto çiftliği de benzer video yapmıştır. O da aynı şeyleri anlatmıştır. Bu ırkı takip edenler bilir. Manuel Curto, Irama Kurto çiftliğinin kurucusudur ve Perioda Piresa'nın yeniden inşa edilmesinde en önemli karakterlerden bir tanesidir. Şimdi yanımda Sub-Zero var, dikkat ediyorsunuz. Değil mi oğlum? Sub-Zero'nun burada olmasının nedeni bizdeki beyaz rengin temellerinden bir tanesi olmasıdır. Çünkü videomuzun konusu Piresa Kanaryo'da beyaz. Beyaz renk. Burada zaman zaman siyahtan da örnekler göstereceğiz ama ana tema beyaz olacak. Sub-Zero dışında dişilerimizden Evşen, Tomris, Asena soyundaki Tenerife'den Pirate adlı, yani Türkçesi korsan köpek bizdeki beyaz rengin belirleyici olan diğer köpeklerinden bir tanesidir. En çok beyaz renk içeren köpeğimiz Balaban'dır. O da korsan. Balaban'ı da göstereceğim. Sub-Zero'nun oğludur. Annesi Tenerife'deki Pirate'nin soyundan gelmektedir. Evet, bu videoda ara ara bizdeki beyaz köpeklerden de yanıma alarak örnekler göstereceğim. Hadi Allah utandırmasın diyerek başlayalım. Üzülerek Perioda Piresa'da beyaz ve siyahtan konuşmaya başladığımızda bu nereden çıktı diyenler olacaktır. Biz bilmem kaç yıldır hiç görmedik, eskiden yoktu, böyle bir şeyleri biz duymadık falan diyeceklerdir. Sonra bunların bazıları çirkinleşmeye başlayacak. Siyahlara Cane Corso melezi, beyazlara da, yani siyahlara Cane Corso ve Danoa melezi, beyazlara da Amstaff, Dogo Argentino melezi gibi iftiralar atmaya başlayacaklardır. Sen onu oraya mı doladın oğlum? Oraya mı doladın lan? Şöyle rahat dur. Evet, peki belki de siz görmediniz. Neden görmediniz? Sanırım yeterince araştırmadınız ya da hiç araştırmadınız. Peki neden araştırmadınız? Bunu ben bilmiyorum. Cevabını siz vereceksiniz. FCI'nin Dogo Kanaryosu 2023 yılında tarih olmuştur. Ama burada hata sizde değil. Bu hatayı belki bir videoda kısım kısım anlayacaksınız. Gerçek Piresa köpeği üretenlere Cane Corso kırması, Amstaff kırması diye iftira atıyorsunuz. Bunu hepiniz yapmıyorsunuz. Bazılarınız yapıyorsunuz. 1970'ler ya da 60'lara kadar, hatta 60'lara kadar giden soy ağaçları olmasına rağmen bunu maalesef pişkinlikle yapıyorsunuz. Şimdi peki bu iftiraların dayanağı ne? Ona bakalım. Genellikle dayanak şu: standartlar. Sonra biz görmedik, bilmem kaç yıldır yoktu, şimdi mi çıktı falan filan. Hepsi bu kadar. Başka bir dayanak yok. Görmezsiniz. Eğer araştırma yapmıyorsanız görmeyeceksinizdir. Anlatılar duymazsınız. İşinize gelmez çünkü belki de ırka saygınız yok. Araştırmıyorsunuz. Hani Yüce Kur'an'da bir ayet vardır. Onlar işitmezler, görmezler. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Ne kadar benziyor değil mi?
Peki neden görmediniz? Araştırmanın yanında belki de bence şöyle bir neden de olabilir. Bunu anlatmaya çalışayım. Eskiden sosyal medya yoktu. Daha sonra da çok yaygın değildi. İnsanlar paylaşım yapamıyorlardı. Perro de Presa dünyasında çalışan köpekler, gerçek köpekler hep arka planda kalmışlardır. Çünkü yetiştiriciler azdı. Az olan yetiştiricilerin maddi imkanları sınırlıydı. Peki neden hep FCI'nin Dogo Kanaryolarını gördünüz, bildiniz? Çünkü FCI size hep bunu sundu. Size hep bu sunuldu. Köpek güzellik yarışmalarını birkaç yetiştiricinin domine etmesiyle FCI Dogo Kanaryolarını yıllarca Presa Kanaryo sandınız. Dergilerde, yayınlarda hep bu Dogo Kanaryoları gördünüz. Gerçek köpekleri sadece Kanarya Adalarına gidenler görebiliyordu ve aramanız gerekiyordu. Kanarya Adalarına gidip monografiyi izleyenler ya da FCI'nin dog show'larına gidenler ve bunları izleyenler yine bu gerçek köpekleri göremiyorlardı. Görmek için köylere, kırsal kesimlere gitmeniz gerekiyordu. Nasıl ki şimdi bizim milli ırklarımız olan Kangal, Akbaş, Zerdava gibi köpeklerimiz kırsaldan tekrar hayata geçtilerse bu da buna benzer bir süreç. Çünkü öz köpekler, iş yapan köpekler her zaman iş yaptığı koşullarda bulunurlar arkadaşlar. Köpek güzellik yarışmalarında bunları bulamazsınız. Sonraları internet, akıllı telefonlarla yaygınlaşan sosyal medyada gerçek çalışan Perro de Presa'ları görmeye başladı insanlar. Irkı ilgi duyan herkes görmeye başladı. Bu geleneksel köpekleri Old Blood denilen, geleneksel, Old School denilen çalışan sınıf, gerçek özüne uygun köpekleri. Kimi insanlar gördükçe araştırma yapmaya başladı. Daha çok okudular, daha çok araştırdılar, daha çok eski makalelere ulaştılar. Böylece ırkın gölgede kalmış özüyle, gerçeğiyle tanıştılar. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Zaten hikayeyi birçoğunuz biliyorsunuz. Böylece kimi insanlar uyandı, kimileri uyumaya devam etti, kimileri gördü yalanladı, iftira atmaya başladı. Bunları ben ülkemiz için söylemiyorum. Maalesef bütün dünyada bu böyle. Bu videoyu 2 bölüm halinde yapmayı düşünüyorum. Birinci bölümde 70'ten öncesi tarihi verilerle ve bilgilerle olan, yani 70'ten öncesini anlatan bölüm. İkinci bölüm ise 70'ten sonraki bölümü, 70'ten sonrasını anlatan bölüm. Ve oradaki bilgiler, görüntüler ile ilgili anlatımlar içerecek. Bu videoda ekran başına geçip sadece konuşmak yerine size belgeleri ve görüntüleri de sunacağım. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışacağım ki gerçek kaynaklara dayansın, belgelere dayansın. Böylece işkembeyi Kübra'dan sallamış diye iftira atılmasın. Belki biraz sıkıcı bir video olacak, belgesel gibi bir video olacak ama bunun çok değerli olacağını düşünüyorum. Başlarken Sergio Ojeda'nın makalesinin Türkçe özetiyle başlamak istiyorum. Dogo Kanaryocular bu ismi bile bilmezler, öyle sanıyorum. Bu makaleyi örnek olarak verdiği fotoğraflarla ve kendi yetiştirdiği köpeklerin fotoğraflarıyla ekrana verip özetleyecek olursak kısaca şöyle diyor. Bu makalede standartta belirtilen köpeklerin dışında kürkünün rengi ne olursa olsun yüzlerinde, gövdelerinde ve kuyruklarında beyaz olan Perro de Presa'ların bulunduğundan bahsediliyor. Standartta ise bunun farklı olduğunu, beyazın %20'de sınırlı tutulduğunu söylüyor. Presa'nın her daim siyah maskeli olduğunu yazdığını söylüyor standartta. Peki diyor, bu doğruysa, yani standartta yazan doğruysa o zaman neden her daim tüm geçmişten beri bu standartta olmayan, yani standarta uymayan köpekler Kanarya Adaları'nda vardı ve var olmaya devam ediyor? Yani bu köpekler nereden çıkıyor o zaman gibi bir soru soruyor. Sonra da cesaret ve meydan okumayla şunu ekliyor: bu köpekleri üretmeye devam edeceğiz. Kanarya Adaları'nın tarihi mirasını koruyacağız. Çünkü yetiştiriciye göre ırk standartları tarihi Kanarya Adaları'nın Perro de Presa'sıyla uyuşmuyor. Dediklerine örnek ve kaynak olarak da Clemente Reyes'in makalelerinde beyaz olduğunu yazdığını, Iremo Kurtu çiftliğinin kurucusu Manuel Curto'nun da
Dogo Canario ve Presa Canario farklı iki ırktır başlıklı makalesinde. Tekrar söylüyorum. Dogo Canario ve Presa Canario farklı iki ırktır başlıklı makalesinde Perro de Presa'nın beyazın ve siyahın her daim tarih boyunca olduğunu yazdığını söylemiş. Kira. Savcıro'yu gönderdik. Şimdi yanımıza Kira'yı aldık ama Kira biraz yaramazdır. Öyle durmaz rahat rahat. Bakalım nasıl götüreceğiz burada işe. Hadi kızım sen şöyle in aşağıya. Hadi bakayım hadi. Heh, in böyle. Aferin sana. Aferin kızıma benim. Aferin. Şimdi burada kısaca bir başlık açmak istiyorum. Standartlarla ilgili. Burada izleyeceğimiz üzere geçmişte 1970 öncesinde beyaz ve beyaz üzeri benekli köpeklerin varlığı olmasına rağmen 1983'te hazırlanan ilk Perro de Presa ırk standartı taslağında şöyle ifadeler yer almakta. Bu ırk standartı taslaktır. Irk standartı değil. %40'a kadar beyaz köpeklerin kabul edildiğinden bahsediliyor. Komple beyaz ve komple siyah köpekleri olduğu fakat bunların arzu edilmediği, istenmediğinden bahsedilmekte. 89'da ilk kabul edilen resmi standartta ise köpeklerde beyaz oranının %40'tan %30'a düşürüldüğünü görüyoruz. Siyah köpek tamamıyla kabul edilmiş fakat beyaz rengin oranı düşürülmüş. Ondan sonra FCI'nin Dogo Canario standartında zaten beyaz tırnak bile istenmiyor. Köpeğin rengi genelde sadece fawn ve brindle olur deniyor. Göğsünde herhalde şurada küçük bir beyaz kabul ediyorlardı diye hatırlıyorum. 2023 yılına geldiğimizde bu tekrardan değişiyor. %20 beyazlar kabul ediliyor. Artı siyah köpek de tamamen kabul ediliyor. Yani ırkın tarihine baktığımızda standartlar açısında gittikçe azaltılmaya çalışan beyaz bir renk var. Bu başlığı şimdi burada kapatıp devam edelim. Şimdi tarihe bir pencere açıyoruz. Clemente Reyes Santana'nın Kanarya Adaları. Dur kızım, dur. Rahat dur, tamam dur, rahat dur. Clemente Reyes Santana'nın dur kızım, dur lan. Dur, tamam. Dur. Clemente tarihe bir pencere açıyoruz. Clemente Reyes Santana'nın Kanarya Adalarında ırk ve ırkın tarihi ile ilgili iki seminerinden görüntülerin eşliğinde size anlattığı bilgilerden bahsedeceğim. Bu ekran görüntüleri beyaz ve siyah köpekler seçilerek alınmıştır. Clemente Reyes Santana kimdir? Bu ırkın yeniden inşasında büyük rol oynamış araştırmacı bir kişiliktir. Aynı zamanda Las Palmas'taki Presa Canario kulübünün de başkanlığını yapmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz Manuel Curto'yu da bu seminerlerde en ön sırada dinleyici olarak görmekteyiz. Clemente Reyes Santana hayatının büyük bir bölümünü Perro de Presa'nın iyileşmesine ve tanıtılmasına adamıştır. Onun yaklaşımı her zaman bu ırkı işlevsel özelliklerini korumak, geliştirmek, geleneksel koruma becerilerinin devam etmesini sağlamaktır. 2012 yılında yaptığı konferansta Reyes Santana ırk tarihini tam olarak anlatmıştır. Perro de Presa'nın kökenlerini, Kanarya Adalarında eski hayvancılık uygulamalarında olduğu, Kanarya Adalarında hayvanların yırtıcılara karşı korunması ve yönetilmesi büyük hayvanların, büyük sığırların kontrol edilmesi amacıyla Kanarya Adalarında Perro de Presa'nın vazgeçilmez köpekler olduğunu açıklamıştır. Ayrıca 20. yüzyılda ırkın soyunun tükenmenin eşiğine getirecek bir dizi zorlukla karşılaştığından bahsetmiştir. Bunlar yabancı ırkların popülaritesinin artması ve tarımsal hayvancılık uygulamalarındaki değişiklikler bu köpeklere olan ihtiyacı azaltmıştır. Köpeklerin nüfuslarının büyük çoğunluğunun azaldığını söylemiştir. Konferansta seçme testlerinin nasıl yapıldığını anlatmış, bunlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Yavru için seçilen örnekler ile ilgili de bilgiler vermiştir.
Yavru için seçilen her bir örneğin, yani bu yavru için seçilen örnekten kastımız üretim için kullanılacak örnekler, uygunsuz bir şekilde saldırgan olmadan cesaret ve kararlılık göstererek dengeli bir mizaç göstermesi gerektiğini söylemiştir. Bu bakın FCI'ın köpek şovlarındaki dengeli kavramından farklı bir kavramdır. Reyes Santana ırkın resmi olarak tanınması konusunda çok çalışmalar yapmış ve bu konu onun kendi önceliklerinden bir tanesi olmuştur. Kendi ekibiyle beraber ırkı geri kazanmak için kapsamlı bir araştırma ve seçme süreciyle işe başlamıştır. Adalarda bulunan gerçek birkaç örneği araştırıp bulup seçici bir üreme programına başlamışlardır. Amaçları Perro da Presa'nın temel özelliklerini kurtarmaktır. Bu temel özellikler nelerdir? Güç, cesaret, dayanıklılık ve doğuştan gelen koruyucu içgüdüdür. Ayrıca bu sempozyumlarda, seminerlerde köpek yetiştiricilerin ve sahiplerinin de eğitiminin önemli olduğunu vurgulamıştır. Yavruların yetiştirilmesi, doğru bakımın gerekli olduğu anlatılmıştır. Hayatı boyunca birçok makale yayınlamış, sempozyum ve konferanslara katılmış, bilgi ve deneyimlerini topluluklarla paylaşmıştır. Şimdi yazdığı bir makaleyi kısaca Türkçe'ye çevirip özetleyerek okuyacağım. Böylece geçmiş melezlemeler ve beyaz renk ile bir fikir sahibi olabileceğiz. El Presa Canario adlı bir makale bu. Makale 100 yılın başlarından itibaren eski fotoğraf 100 yılın başlarından itibaren Kanarya Adaları'nda Perro de Presa'nın varlığını gösteren bilgilere sahip olduğumuzdan bahsediyor. Bu eski fotoğrafların bazılarını 100 yılın ilk yarısında cinsin neredeyse tamamen yok olmasından ve daha sonra yeniden canlandırılmasından önce yaşamış köpeklerden örnekler gösterdiğinden bahsediliyor. Tüm bu fotoğraflarda morfolojik olarak köpeklerde farklılıklar olsa da ortak bir genetik geçmişe sahip olduklarını rahatlıkla görülebileceğinden bahsediyor. Hepsi bir önceki yüzyılda atılan temellerin, özellikle üreme ve venezlemelerin ürünüdür, diyor. Perro da Presa'ların Mahorero ile Perro della Tierra olarak bilinen köpeklerin melezlemelerinin ürünleri olduğunu ve daha sonradan İngiliz Bull Terrier köpekleri ve eski Bulldoglarla melezlenerek oluşturulan bir varyasyonla oluşan köpekler olduğundan bahsediyor. Geçmiş zamanda bu nedenle yeterli genetik kontrolün olmadığını ve köpek popülasyonlarının gittikçe heterojen, yani birbirine benzemeyen hale geldiğinden bahsediliyor. Görünüşte Bull Terrier gibi gözüken kompakt, masif yüzleri ve genellikle büyük beyaz renk alanlara sahip kısa tüyleri olan örneklerle karşılaştığını, daha ince, daha sert tüylü brindle renklerle tüy rengi vurgulanan köpeklerle karşılaşıldığını söylüyor. Bir de diyor, bunların her ikisinin ortak şekilde temsil edildiği orta büyüklükte örneklerin olduğu, büyüklüğü aşırı olmayan, vücutlarında daha uzun ve genellikle brindle kaplı ancak ayakları beyaz, buna calzados deniyormuş ve yakaları, yani şu göğüs ve yakaları beyaz, buna da acolarodos deniliyormuş. Sahip örnekler üretildiğinden, var olduğundan bahsediliyor. Bu cins karışım köpeklerin kişiliği ve karakteri üzerinde de iz bırakmış olduğundan bahsedip Perro da Presa'nın sadece dövüş için yetiştirilen muhteşem donanıma sahip bir köpek olmakla kalmayıp aynı zamanda bir sığır köpeği olarak sığırları gütmek ve çalıştırmak, tabii ki her türlü güvenlik ve koruma işinde bir bekçi köpeği olarak tüm gereksinimlere sahip bir köpek ırkı olduğundan bahsediyor. 19. yüzyılın ilk 30 yılında köpek dövüşlerinin ülkede yasal ve çok yaygın ve popüler bir şey olduğunu söylüyor. Fakat 1936 yılında İspanya İç Savaşı sonunda köpek dövüşlerinin yasaklanmasıyla Perro da Presa'ların popülasyonlarında ciddi bir düşüş olduğundan bahsediyor. Genelde bu kirada hiç rahat durmuyor.
Evde beslenilmiş olduğundan bu biraz şımarık arkadaşlar. Genelde kırsalda kültür seviyesi düşük bölgelerde köpek dövüşlerinin gerçekleştiğini, İngilizlerin adaya getirdiği daha sportif etkinliklerle asla boy ölçüşemeyecek nitelikte etkinlikler olduğundan bahsediliyor. Kızım in aşağı, in. Allah Allah. Heh. Genelde kırsalda kültür seviyesi düşük bölgelerde köpek dövüşlerinin gerçekleştiğini, İngilizlerin adaya getirdiği daha sportif etkinliklerle asla boy ölçüşemeyecek nitelikte etkinlikler olduğundan bahsediliyor. Fakat İngilizlerin yaptığı gibi karanlık, kanlı ve bahis içeriği olan uğursuz kötü niyetli gösteriler ve dövüşler değildi bunlar. Bu dövüşlerde bahis neredeyse hiç yoktu diyor. Yani bizim eski kangal boğuşmaları gibi bir şeyden bahsediliyor herhalde burada. Ondan sonra Perro de Presa köpeklerinin genelde çok işlevli bir köpek olduğunu, esasen bir gladyatör köpeği yani bir dövüş köpeği olmadığını, bu köpeklerin atalarının sonuna kadar dövüştürülebilen pitbull ya da terrier içgüdüsünün bu köpeklerin genlerine bu kadar derin kazınmamış olduğundan bahsediliyor. Perro de Presa'nın her zaman ısırığının iyi bir tutuş, yakalayış elde etmeye çalıştığını, bunu geliştirmeye ve uzun süre yakaladığı şeyi sıkı tutmaya çalıştığını anlatıyor. Bunun da eski buldoglara benzediğini ve eski buldoğu hatırlattığını söyler. Presa'nın bu özelliklerinden dolayı İngilizler dövüşlerde daha fazla aksiyon, daha fazla kan ve daha uzun süren köpek dövüşleri elde etmek için bu köpeği terrier ırklarıyla çiftleştirmişlerdir. İşte Bull Terrier gibi köpeklerden bahsediliyor sanıyorum burada. Bu makalede can alıcı noktalardan bir tanesi de şudur. Bu etkinin açık bir örneğini Martinez kardeşlerin Dogo Argentino'nun temeli olarak kullandıkları köpekte de görebiliriz diyor. Eski Cordoba dövüş köpeğinden Perro de Pila Cordobes'ten bahsediyor. Yani Cordoba dövüş köpeği ve Dogo Argentino'da Perro de Presa'nın soyunun, kanının olduğundan bahsediyor. Bu konuyu aklımızda tutalım. Daha sonra yine bu konuyla karşılaşacağız. Perro de Presa'nın avlarda yakalayıcı bir köpek olarak kullanılmak üzere İspanya anakarasına da ihraç edilmesiyle bu köpeğin prestijinin bir hayli arttığından bahsediyor. Bütün bu sebeplerden dolayı ve elimizde olan bilgilerden dolayı Kanarya Adaları'nda Perro de Presa'nın varlığının her zaman çok net olarak belli olduğunu söyleyebiliriz diyor. Fakat diyor Perro de Presa ırkı bahsedildiğinde her zaman avcılık, yakalama ve dövüşteki başarılarından bahsedilir diyor. Bir röportajında verdiği konferans gibi bir videoda Presa Canario'da beyaz ve siyah renkler hakkında kısaca şunlar geçiyor. Beyaz renk, bu renk genellikle hoş karşılanır diyor. Yani göze hoş gelir. Ancak bazı köpeklerde tamamen beyaz olma olayı çok nadirdir diyor. Beyazlar genellikle diğer renklerle beraber görülebilir. Fakat tamamen beyaz olan köpeklerin görünürlüğü ve tanınabilirliği sınırlıdır diyor. Tamamen siyah olan köpeklere geldiğimizde de bu köpeklerin sayılarının çok fazla olduğunu, bu köpeklerin popülaritesinin çok yüksek olduğunu, çeşitli nedenlerle bu popülaritenin yüksek olduğunu söylüyor. Siyahların tarihin belli zamanlarında, belli dönemlerinde azalmış, belli dönemlerinde de çok artmış olduğundan bahsediyor. FCI standartlarından sonra bu standarta getirilen yasaklardan dolayı siyah köpeklerin kaydedilmesinin zorlaşmış olduğunu, böylece geri plana atıldıklarından bahsediyor. Bütün bu izlediğimiz kayıtların ve belgelerin bu renklerin tarih boyunca nasıl gelişip değiştiğini bize göstermiş olduğundan bahsediyor. Şimdi Kira'yı görüyorsunuz. Biliyorsunuz geçmişte çok üzücü şeyler yaşamıştı bu köpek. Bakın şuradaki ön dişlerinden bir tanesini kaybetti. Bu o zaman da ama neyse ki şimdi maşallah gayet sağlığı yerinde. Kira Horus'la Beatrice'in kızı biliyorsunuz. Beatrice Brindle renkli bir köpek. Horus ise Brindle beyaz yamalı bir köpek. Bu batımdan olan herhalde bu renk tek yavru ya da bir tane daha var. Geri kalan bütün
köpekler Brindle renkte çıktı. Yani FCI standartlarına baktığımız zaman şimdi bu köpek eskiden Presa Canario sayılmıyordu. Bunun diğer kardeşleri Presa Canario sayılıyordu. Böyle saçma sapan şeyler var. Sen çok şımardın kızım. Seni artık yerine alalım. Tamam mı? Asena'yı alalım. Asena ile devam edelim. Tamam. Hadi bakalım. Sen bir yerine git bakalım. Clemente Reyes Santana'dan sonra şimdi Manuel Curto'ya geçiyoruz. Kira'yı gönderdik. Şimdi yanımıza Asena'yı aldık. Asena da beyaz köpeklerimizden bir tanesi. Dişi. Belki bunu fazla görmediniz. Küçükken bir hastalık geçirmişti. O yüzden biraz ince kaldı Asena. Irema Curto çiftliğinin kurucusu Manuel Curto bu ırkı yeniden inşasında başrol oyuncularından bir tanesidir. 1987'de yazmış olduğu El Perro de Presa Su Reconomi Ento Oficial makalesinde şöyle bir bölüm var. Tüy yapısı ile ilgili olarak bu bölüm. Tüy yapısı ile ilgili beyaz, Bardino, Brindle ve Faun, kahverengi ve benekli Presa köpeklerin ve siyah köpeklerin var olduğu söylenilebilir. Bu gerçeği kimse inkar edemez. Dolayısıyla yeni Presa'ların bunlardan farklı olmaları gerekmiyor. Sonuçta her bir üretici kendi tercihine göre hareket eder. Brindle tercihi olanlar Brindle, Faun tercihi olanlar Faun, siyah tercihi olanlar siyah yetiştirebilir. Bu diğer renkler için de geçerlidir. Ama kimse kendi zevklerini diğer yetiştiricilere dayatma hakkına sahip değildir. Bence bu çok önemli bir söz. 1986'da El Mundo del Perro dergisinde yayınlanan makalesinin bir bölümünde de şöyle diyor. Unutmamak gereken bir gerçek var. Tenerife'de köpekler eskiden genellikle uysal, karakter olarak pek güçlü olmayan köpekler olarak yetiştirilirlerdi. Buralarda aranan hayvanın karakteri, cesareti, gerçek fiziksel gücü değil, salt görünüşüydü. Renk olarak Bardino ya da yani Brindle ya da Faun kabul edilir ve yetiştirilirdi. Gran Canaria'da ise rengin önemi yoktur. Daha önce belirttiğim gibi eski zamanlarda Perro de Presa köpekleri renklerine göre değil, yeteneklerine göre seçilirlerdi. Beyaz veya siyah, Faun ya da Brindle, benekli ya da beneksiz olması hiç önemli değildi. Güzel bir atak, saldırı, sağlam bir yakalayış, değil mi kız? Ve avlanma ve sabır, Perro de Presa köpeği olmak için gerekli olan niteliklerdi. O özelliklere sahip bir köpek asla yabancılara karşı uysal ve korkak olamaz. Bir insana saldırmaktan çekinmezdi. İşte bu ev ve mülk koruması için en uygun köpektir. Devam ediyor makalede. Secere onun üzerine yazılan her şeyi taşıyabilir. Doğruluğunda herhangi bir kabul olup olmadığı hiç önemli değildir. Yani secerenin üzerinde her şey yazabilir diyor. Gerçeklerin kağıt üzerinde olmadığı kesindir. Gerçekler Presa Canario yetiştiricilerinin elinde bulunmaktadır. Bir Presa Canario köpeği bir bütün olarak tutarlılık, iyi bir yapı, olağanüstü mizaç, geleneksel tüm renklere sahip olması gerekir. Geleneksel tüm renkler nelerdir? Brindle, Faun, Brindle ve beyaz, Faun ve beyaz, gri, kahverengi ve siyah. Hepsinde de doğru bir ısırış, makas ısırığı olması gereklidir diyor. Eski presalar böyleydi diyor. 1986 Şubat ayında yayınlanan bir makale bu da. 89 yılında yazmış olduğu bir Maharero ile ilgili bir makale var. Maharero ile ilgili makalede Brindle siyah ve kum rengi. Siyahların ayaklarında Brindle olduğundan bahsediyor. Kum rengi 3 tane temel Maharero'nun rengi olduğundan bahsediyor. Maharero'da siyah rengin kimileri Alman çoban köpekleriyle melezleme sonucunda olduğunu söylediğini fakat bunun gerçekle ilgisi olmadığını söylüyor.
siyah sürü köpeklerini, yani çoban köpekleri, Mahirero siyah çoban köpeklerini bu adaya yerleşen insanlar tarafından her zaman yetiştirilmiş olduğunu ve kullanılmış olduğunu söylüyor. Ona Fuerteventura'da böyle söylenilmiş. Fuerteventura Mahirero köpeğinin yerel bölgesi. O adaya, Kanarya adalarından bir ada olan o adaya özel bir köpek bu köpek. Ve Mahirero köpeğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bakın, Perro de Presa Canario'nun temelini oluşturan köpeklerden en önemlisi belki de Mahirero'dur. Mahirero'nun renklerine baktığımızda burada Manuel Curto siyahtan da bahsediyor. Ve Kanarya Adaları'nda şöyle bir söz de vardır. İçinde, bazıları buna inanır, İçinde Mahirero kanı taşımayan hiçbir köpek Perro de Presa Canario değildir derler. Tekrar altını çizerek söylüyorum. İçinde Mahirero kanı taşımayan hiçbir köpek Perro de Presa değildir. Irama Curto kitabında bazı yapmış olduğu röportajlara yer vermiş. Bu röportajlardan bazı bölümleri aktarayım ben size. Francisco Saavedra ile yapılan röportaj. Soru: hayatınızda tanık olduğunuz ilk Presa Canario köpeği dövüşünü hatırlıyor musunuz? Evet, Mukako, Bardino renkli bir köpekti ve Negro denilen siyah köpekle dövüştü. 14 yaşındaydım. Negro gerçek bir köpekti. Soru: bu hangi yıl meydana geldi? 1928 yılında. Soru: o zamanki köpekler nasıldı? Eski Presa Canario köpekleri gibi değildi. En iyi Presa köpeğiniz hangisiydi? Nero en güçlü olanıydı. Küba'dan getirilmiş beyaz bir dişi köpeğin oğluydu. Ne kadar cesur olduğunu kimse bilmiyordu. Bakın, araya giriyorum burada. Küba'dan getirilmiş beyaz bir dişi köpek diyor. Yani neye atıfta bulunuyor burada? Cordoba dövüş köpeğine. Devam edelim. Pico bu toprakların köpeğiydi. Hiç korkmazdı. Her zaman kafeste taşınırdı. Ağzında ağızlık vardı. Bu köpeğin ismi yoktu. Hiçbir köpek ona karşı koyamazdı. Hiç kimseye itaat etmiyordu. Kuyruğu kıvrıktı ve yaklaşık 35 kilo ağırlığındaydı. Bakın, 35 kilo ağırlığında diyor. 80 kilo demiyor. Demetrio Turillo ile yapılan bir röportaj. Bu ünlü bir yetiştiricidir. Efsane köpekleri vardır Presa Canario tarihinde. Soru: hayatınızda tanık olduğunuz ilk Presa dövüşünü hatırlıyor musunuz? 8 yaşındaydım. Soru: hangi yılda? 1936 yılında. O köpekler nasıldı? Soru: kısa, geniş kafalı köpeklerdi. En iyi Presa Canario köpeğiniz hangisiydi? Ligero, fawn renkli bir köpekti. Corbato, Brindle gibi tüyleri vardı. Palamo tamamen beyazdı. Palgrante beyaz ve fawndu. Asesino siyah bir köpekti. Norforte, Bardino yani Brindle renkli bir köpekti. Bugün sahip olduğum köpeklerden bahsedecek olursak Tinto tamamen siyah, Sultan yine tamamen siyah, Guanche Bardino renkli tüye sahiptir. Soru: peki o yıllarda hangi yabancı ırkla melezlemeler yapılırdı? İngiliz Bulldog, Bull Terrier ve Danoalarla melezlemeler yapılıyordu. Hernando Rodriguez ile yapılan bir röportaj. Soru: en iyi Presa Canario köpekleriniz hangisiydi? En iyi köpeğim Neron'du. Yabancı köpeklerle melezdi. Sonrasında Negrito, siyah bir köpekti. Ve Merenes, dur kızım dolandırdın. Ve Merenes, bunun için zamanında 1400 peseto para ödemiştim. Bu köpek bir efsaneydi. O zamanlar bu paraya bir çift inek alınabiliyordu. Daha fazla köpek aldım ama hepsi faydasızdı. Soru: dövüşlerin yasaklandığı zamana kadar tanıdığınız en ünlü köpeği hatırlıyor musunuz? En ünlüsü Asesino'ydu. Ardından Agustin Patara'nın Boy adlı köpeği ve Luis Barrera'nın iki köpeği vardı. Biri Boy ile birçok kez dövüşen siyah renkli bir köpek. Adı Naus'tu. Diğerinin adını hatırlayamıyorum. Dövüşleri kimler organize ediyordu? Bunları biz meraklılar olarak yapıyorduk. Tıpkı koç dövüşleri ya da horoz dövüşleri gibi burada her zaman dövüş köpekleri dövüştürülürdü. Bu gelenek hiçbir zaman bozulmadı, kaybolmadı. Dışarıdan gelen insanlar tarafından bu dövüşler düzenlenmiyordu. Soru: dövüş meraklıları bahis yapıyorlar mıydı? Hayır, bahis yapmazdık. Sadece kutlama için bir kuzu keserdik.
Kaybeden köpeğin sahibi bu kuzuyu üstlenirdi. O yıllarda yabancı ırklarla melezlemeler yapılıyor muydu? Buldoglar, Bull Terrier'ler, Danualar. Fakat bu melezlemeler iyi olmadı. Büyüklük için Great Dane yani Danua, saldırganlık için Bull Terrier, daha iyi av ve genişlik için Bulldoglarla yapmaya çalıştık. Fakat bu konuda başarılı olamadık. 70'lere kadar anlattığımız bölümde sahip olduğumuz bilgiler hakkında genel bir özetleme yaparsak, Perro de Presa tarihine gittiğimizde bu köpeklerin renkleri için değil, karakterleri, yapıları ve iş yapabilme becerileri için yetiştirildiklerini gördük. Bütün tarihsel verilerin köpeklerin zekasından, gururlarından, korkusuzluklarından, aileye sadakatinden, aileye itaatinden, yabancıya kuşkulu ve bazen sert olmasından, harika koruma köpekleri olduğundan, neredeyse yok denecek kadar az havlayan köpekleri olduğundan, hızlı, çevik, güçlü köpekler olduğundan bahsediliyor. Bu ırkın anlatımıdır. Daha sonradan köpeğin vücudu, kafasının büyüklüğünden bahsedilir. Bu tarihsel bilgilerle aynı zamanda renklerden de bahsedilmektedir. Çünkü burada konumuz renk. Genellikle brindle, fawn, tamamen siyah, tamamen beyazdan bahsediliyor. Bununla birlikte fawn ve siyah kürklerde baskın olmayan yama halinde beyazlardan ve baskın yani çoğunluğu teşkil edip diğer renklerin yama halinde olduğu beyaz köpeklerden yani ana rengin beyaz olduğu köpeklerden bahsedilmektedir. Şimdi geçmiş bu bilgilere bakarak öğrendiğimiz ne var? 1970 öncesinde Presa Canario köpeklerini İngiliz Bulldog, Terrier türü köpekler ve Danua ile melezlenmiş olduğu kesin. Çünkü birçok veri bize bunu böyle söylüyor. Bir de Mahorero var ki o tabii ki temel köpek. Mahorero adalara özgü bir köpek. Şimdi baktığımızda İngiliz Bulldog'da beyaz renk var mı? Var. Danua'da var mı? Var. Terrier'de var mı? Var. Dolayısıyla bu köpeklerle melezlenen bir Perro de Presa'da nasıl beyaz renk olmaz? Yani bu genetik olarak mümkün değil bana göre. Tarihi verilerden benim çıkarımım böyledir. Bu işin özeti de 1970 öncesinde böyle. Zaten fotoğrafla, belgelerle bunu gördünüz. Şimdi Deli'yi aldık yanımıza. Deli biliyorsunuz Sub-Zero ile Ulman'ın oğlu. 1970 sonrasına gelelim böylece. Biliyorsunuz Presa Canario tarihinin en ünlü köpekleri Perro de Presa'nın tekrardan canlandırılmasıyla ilgili dönemde Bobby ile Pipa. Şimdi ekranda görüyoruz onların resimlerini. Aşağıda da yavruların resimlerini görüyoruz. Fotoğraf renkli olmadığı için dikkat ettiğimde ben burada 4 tane brindle yavru, bir tanesinin ensesinde beyaz var, hatta ayaklarında da var. Diğerlerinin de ayaklarında beyaz var. Bir tane fawn üzeri beyaz maskesi, kısmen siyah, kısmen beyaz gibi gözüküyor. Ayakları, ensesi ve göğsü beyaz bu yavrunun, görüyorsunuz. Bizim Deli'nin de ensesi, ayakları ve göğsü beyaz. Diğer 2 tane köpeğin de beyaz üzeri fawn yavru gibi görüyorum. Yani günümüzdeki Perro de Presa'nın soyunun yarısına yakınının ya da yarısından fazlasının bu 2 köpeğin soyundan meydana geldiğini düşünürsek, burada zaten yavrulardan beyaz çıktığı gibi diğer takip eden soylarda da beyazın olması çok normal gözüküyor. Manuel Curto'nun oğlu da bir YouTube röportajında beyaz köpeklerin hep olduğunu ama kendilerinin istemedikleri için beyazı azaltıp üretmediklerini, isteyenlerin üretebileceğini söylemiştir. Şimdi burada Nina da Irama Curto'yu görüyoruz. Aslında bu köpek Mario Montesquieu tarafından büyütülmüş, yetiştirilmiş bir köpektir. Mokan da Irama Curto, yine brindle üzerine beyaz yamalarla. Chio da Irama Curto. Bunlar eski Irama Curto hattıdır. Bandit, yine böyle beyaz köpekleri görüyorsunuz. Irama Curto çiftliğinin yetiştirmiş olduğu beyaz köpekler. Bir de Eddie de Irama Curto. Bu köpek yine brindle beyaz. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. 70'lerden sonra Presa Canario ırkında birçok melezlemeler yine yapılmıştır. Bu başta da söylediğimiz üzere gerekliydi. Irkın yeniden canlandırılması için. Beyaz renkli olan melezlemelerden bahsedeceğim burada. Yani beyaz rengin gelebileceği melezlemeler. Sardın mı oğlum sen yine bunu?
Bulldoglar Amerikan Staffordshire Terrier, Bull Terrier ve Dogo Argentino'dur. Konumuz beyaz olduğu için bu melezlemelerden bahsettik. Diğer Mastiff melezlemeleri ve Dogo Kanaryoları için yapılan melezlemeleri burada anlatmayacağız. Eskilerden bir gazete küpürü elimize geçti. Bu adalarda çıkan yerel bir gazete zannediyorum. Uga'da Presa Canario'nun muhteşem sergisi başlığını atmışlar. Burada 112 tane köpeğin katıldığı bir sergiden bahsediliyor. Bazılarının ödül aldığını köpeklerin söylüyor. Sergiyi Juan González Lames'in Purino Yem markası ile beraber organize ettiğini, şimdiye kadar yerli bir ırk olarak kabul edilen Perro de Presa'nın soy ağaçlarının oluşturulmasının hedeflendiğini, buradaki köpeklerin kayıt altına alındığından bahsediliyor. 2 ya da 3 nesil sonra soy ağaçları elde edilecektir deniyor. Yani henüz daha cins olarak kabul edilmeden önce ya da o zamanlarda bir haber bu. Burada aşağıya doğru baktığımızda en az sağ köşede bir fotoğraf var arkadaşlar. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi köpeğin çoğu beyaz. Köpeğin rengi beyaz, üzeri sanki birindilmiş gibi gözüküyor. Altında da şöyle yazılmış: sahibinin gururla sergilediği güzel bir Presa Canario. Şimdi ırk daha yeni belirlenirken gördüğümüz bu beyaz köpekler daha sonradan görülmez oluyor. Yani standarta dahil edilmiyorlar. Bu çok garip bir şey işte. Şimdi de iki veterinerin yapmış olduğu çalışmaları ve bunlarla ilgili yazdığı makalelere bakalım. Bu makalelerin bir tanesinde 36 tane köpeği, 19 erkek, 17 dişi Tenerife adasından bulup bunların üzerinde ölçüsel, kafa ölçüsü, vücut ölçüsü falan gibi değerleri ölçmüşler. Bunları liste halinde yapmışlar. Bu çalışmada fark ettikleri temel konu erkeklerle dişilerin anatomik olarak birbirlerinden çok farklılıklar içerdiği. Sonradan başka bir makalede 52 köpek bakılmış. 52 köpek arasında inceleme yapılmış. Yine anatomileri ve mizaçları üzerine bir makale. Bu makaleden bir bölüm okuyorum size. Genel olarak hepsi çok kaslı, orantılı ve iri yapıdadırlar. Tüyleri kısadır. Bazen omuzlarda ve omuz bölgelerinde, şu bölgelerde daha uzun olur. Derileri çok esnek ve elastikidir. En yaygın renkler beyazlarla birlikte fawn, beyazlarla birlikte çizgili sarı yani tiger denilen birindir. Ayrıca beyaz bir tane örnek ve beyaz üzeri benekli birkaç örnekte gördük. Bir zamanlar siyah köpeklerden bahsediliyor fakat biz bu incelemede herhangi bir siyah köpekle karşılaşmadık demişler. Şimdi böyle direğe sarıyorum ben köpekleri ki bir anda böyle beni çekmesinler videoda diye. Bu makalede de gördüğümüz üzere tamamen beyaz ve beyaz üzeri benekli köpeklerden ya da fawn ve brindle üzerine beyaz yamalı köpeklerden çok net bahsedilmekte. Bunlar Perro de Presa'nın bir ırk olarak kabul edilmeden önceki çalışmalar 70'lerden sonra yapılmış. 1985 yılından bir görüntüye göz atalım. Burada siyah beyaz yamalar içinde bir Perro de Presa Canario görebiliyoruz. 1993 bir dergi kapağı. Burada da brindle renklere sahip beyaz yamalı, burnunda beyaz akma olan bir Perro de Presa kapak fotoğrafı olmuş. Dikkat ederseniz siyah maskesi yok. Yani standart dışı ama dergide ırk adına kapak fotoğrafı olmuş bir köpek. Burada yine bir başka dergi kapağı, yine maskesiz brindle ve beyaz. Yine bir dergi, brindle ve beyaz. Maske yok. Burada Club Espana del Presa Canario'nun kuruluşunu anlatan bir haber küpürü. Fakat küpürde gördüğünüz gibi fawn beyaz bir köpek var. Fakat daha sonradan standartta bu köpeği standart dışı bırakan kulüp budur. Burada yine bir küpür Presa Canario'nun sergisinden bahsediyor. Yine brindle beyaz bir köpek görüyorsunuz sağ yukarıda. Ve en son olarak da burada
Presa Canario isminin Dogo Canario'ya değiştirilmesi ve standartın değiştirilmesiyle ilgili karşı çıkan Gran Canaria adalarındaki yetiştiricileri görüyorsunuz. Ellerinde köpekleriyle, köpeklere dikkat ettiğinizde yine siyah beyaz köpekler görüyorsunuz. 2000 yılına geldiğimizde Amerikan Perro de Presa Derneği'nin çıkarmış olduğu yayında yer alan bir makaleye bakarsak, bu makalede ünlü Zorba isimli köpeğin fotoğrafı kullanılarak şöyle başlık atılmıştır: beyaz, beyaz, daha çok beyaz. Bu makalede gövdesinde beyaz renkler bulunan presaların Kanarya Adalarında eskiden beri ünlü yetiştiriciler tarafından yetiştirildiğinden bahseder. Bu rengin eski İngiliz Bulldog köpeğinden ve daha önceden de gördük Cordoba dövüş köpeğinden geldiğini atıfta bulunarak kimsenin sizleri beyaz işaretli köpeklerin saf olmadığına ikna etmesine izin vermeyin der. Bunları görmek için, yani bu köpekleri görmek için Kanarya Adalarına seyahat etmeniz yeterlidir demektedir. 2000-2010 yıllarına gidelim ve Tenerife Las Palmas'ta yapılan etkinliklerde yer alan bazı beyaz köpeklere göz atalım. 2009 yılı Gran Canaria Adası Firgas şehrinde bir etkinlikten görüntüler izliyorsunuz. Siyah beyaz olan köpek El Tinto de Casimero oldukça ünlü bir köpektir. Bizim Sub-Zero'ya birebir moda bezler. Burada Brindle ve çok beyazı olan ve Brindle ve az beyazı olan iki tane köpek görüyorsunuz. Yine 2009 yılında Kanarya Adalarında Galdar şehrinde yapılan etkinlikte beyaz yamalı köpekler görüyorsunuz. ...2014 yılında da Tenerife'de yapılan Punta etkinliklerinde yer alan iki beyaz köpeği ve bir faun üzeri beyaz yamaları olan köpeği görebiliyorsunuz. Burada da birçok siyah köpek var ama konumuz beyaz. Buradaki ilk beyaz üzerine birinde olan köpek ünlü Cuta Lineem. Faun üzerine beyaz olan köpek Guanana Terme de la Taguara ve son gördüğünüz tek gözü siyah, bunun harici tamamen beyaz olan köpek de Tor de Andreas'tır.
Şimdi yeniden yaratılma sürecinde önemli geleneksel Perro de Presa yetiştiricilerinden birkaçından örnekler vererek devam edelim. Iron Bull'la başlayalım. Onun köpeklerinden bazı örnekler eşliğinde beyazlar ile ilgili düşüncelerini anlattığı makaleye bakalım. Herhangi bir uzman ya da ırkın bilgini ya da sadece gözlemci herhangi bir kişi eski herhangi bir gravüre bakarken hem hayvan yakalamada hem de büyük avda kullanılan birçok pirasa türü köpeğin yanı sıra savaşta kullanılan köpeklerin de beyaz olduğunu fark edecektir. Geleneksel olarak avcılar arasında beyaz renkli köpekler çok değer görmüştür. Çünkü sahada onları ayırt etmek ve avla karıştırmamak kolaydır. Aslında günümüzde hemen hemen tüm sürüyle çalışan köpekler genellikle beyaz ya da beyaz benekli köpeklerden oluşur. Avcıların İspanya'da eski çağlardan yaklaşık 50 yıl öncesine kadar çok sayıda presa türü köpekleri kullandıkları yaygın olarak kabul edilir. O zamandan beri birçok geleneksel av yönteminin yasaklandığı dönemdir. Ancak bunlar gizlice uygulanmaya devam etmektedir. Bu durum presa türü köpeklerin sürüden kaybolmasına sebep olur. Çünkü günümüzde anlaşıldığı şekilde av ürününde, av şeklinde kullanışlı köpekler değildir. Presalar avı avcıların bulunduğu, genellikle hayvanı vurmak için büyük meblağlar ödediği atış yapma noktasına gelmeden önce çok önce durdurup yok edeceklerdir. Bu aynı zamanda gece avları yapmak isteyenlerin bir avcı 3-4 presa ve bir bıçakla koyu renkli köpekleri tercih etmelerine de yol açmıştır. Çünkü koyu renkli köpekler gece gözle zor ayırt edilir. Ancak Kanarya Adaları'nda presa köpekleri büyük avlarda kullanılmazdı. Daha çok köpek dövüşleri ve çiftlik koruma amaçlı kullanılırdı. Bu yüzden renk seçimleri önemli değildi. Beyaz presalar hep muhafaza edildi. Resmi standartın gelmesiyle beraber beyaz yasaklandı. Muhtemelen birçok yetiştiricinin Bull Terrier, Staffordshire Terrier ve özellikle Dogo Argentino gibi ırklarla melezleme yaparak sahtekarlık yapmasını önlemek içindir. Öyle düşünüyor kendisi. Ancak bunun sonucunda ırktan, renkten daha fazlasını katabilecek bazı köpeklerin örneksel olarak dışlanmış olmasına neden oldu. Bahsedilen ırklara ve diğer birçoklarıyla melezlenme hiçbir şekilde engellenemedi. Çünkü Real Sociedad Canina de España sadece melezliği önleme araçlarına sahip değil, aynı zamanda birçok durumda tanınmış melez köpeklere ünvanlar vererek bunu desteklemektedir. Beyaz renkli olmak veya jürinin uygun gördüğünden daha fazla beyaz içermek nedeniyle daha saf fenotiplik ve genotipik örnekleri hariç tutulmuştur maalesef diyor. Evet, bu doğru. Bunu ben size daha sonra da anlatacağım. Bu Real Sociedad Canina de España'nın ve bunun bağlı olduğu derneklerin içinde 1 gram bile Perro de Presa kanı taşımayan tamamıyla melez köpekleri birinci yaptıkları doğrudur. Devam ediyoruz. Düşünmedikleri şey ise daha önce belirttiğim gibi beyazın presa ile her zaman bağlantılı olduğu. Aslında Dogo Argentino rengini İspanyol presadan alır. Çünkü bu köpeğin genetiği o kadar derin kök salmıştır ki Dogo'nun oluşumunda ona aktarılmıştır. Yaratıcısı tarafından alınmaması önemli değildir. Çünkü saygı duyduğum Bay Martinez, İspanyol yerli ırklarını tamamen bilmeyen biri olarak görüyorum. Makalesinde Cordoba dövüş köpeği, beyaz ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Dogo Argentino'ya genetik katkı için getirilen Pirene mastinlerinden bahsetmekte. Ancak gerçek kökenlerine hiç değinmemektedir. Cordoba dövüş köpeği hakkında çok spekülasyon yapılmıştır. Ancak kitabında onu sadece Cordoba kentinde dövüş için yetiştirilen soyu tükenmiş bir köpek olarak tanımlanmaktadır. Ben de soruyorum. Bu köpek sömürgeciler tarafından kıtaya getirilen İspanyol presa soyundan değil midir? Bu noktada her zaman varsayımsal olarak bu hipotezi paylaşan ve bunu çalışma ve mantıkla destekleyenler için presa köpeğimizin genetik gücü ve Dogo Argentino'ya kadar bu gücün ırk olarak ortaya çıktığında bu gücün bağışlanması teorisini doğrulayacaktır. Bütün bunlar Presa Canario köpeğine zarar vermiştir. Çünkü ona her zaman bağlı olan güzel bir rengi birçok başka özelliği kaybettirmiştir. Nedeni çok basittir.
Bir Dogo Argentino ile Presa Canario arasında benzerlik o kadar büyüktür ki bu örneklerin melezlenmesi çok kolaydır. Şimdi izlediğiniz Iron Bull'un makalesini ben size okudum ve bazı kulübesinden köpekleri izlediniz. Şu anda da Gabi bir tane beyaz Perro de Presa'yı aldı, yetiştiriyor, eğitiyor. Bu köpek beyaz ve üzerinde siyah siyah küçük benekler var. Diğer ünlü yetiştirici Strauch Alonso Suarez, yani Lineam, bizdeki temel kanlardan bir tanesi, değerli dostumuz. Yetiştiricilik hayatı boyunca birçok beyaz köpek üretmiştir. Bunlardan birçoğu oldukça tanıdık ve bilinen köpeklerdir. Kuta, Negrito, Tea bunlara örnek olarak gösterilebilir. Metrella'nın şimdi Iron Bull Kennel Gabi tarafından eğitimi sırasında alınan bir videosunu gösteriyoruz. Deli. Şu anda da X-Rach'ın sahip olduğu beyaz köpek Polako. Yine beyaz üzeri brindle renktedir. Polako bizim Sub-Zero'nun ve rahmetli Tuxedo'nun kardeşi Keto'nun yavrusudur. En son kendisiyle yapılan bir YouTube programında adalarda her zaman beyaz köpeklerin olduğundan bahsetmiştir. Şu anda beyaz köpeklerin çok revaçta olduğundan bahsetmekte, beyaz elde etmek için başka ırklarla melezleme yapanlar olduğunu ve bunun sahtekarlık olduğunu söylemektedir. Bu bir gerçektir çünkü beyaz Perro de Presa'lar dünyada çok revaçtadır. Fiyatları oldukça yüksektir. Geçmişte bizim ürettiğimiz Magnus'a, Beretta'ya gelen teklifler inanılmazdı. Fakat sahipleri, dostlarımız satmamayı tercih ettiler. Balaban'a da çok yüksek teklifler gelmiştir. Tabii ki biz de asla satmadık. Bu yüzden beyaz renk presa almaya niyetlenen herkesin çok dikkatli olması gerekmektedir. Polako'dan bahsetmişken diğer bir üreticiye de değinmek gerekiyor. Yine Tenerife adasından Cristoko. X-Rach'da yaptıkları üretimle muhteşem yavrular almıştır. Bizdeki Guanche'nin kardeşi siyah renkli Peyote ile yine siyah renkli Tara'nın eşleşmesinden siyah beyaz ve siyah dünyaca ünlü yavrular çıkmıştır. Son yıllardaki en iyi üretimlerden sayılmaktadır bu. Siyah olarak bilindik, geçtiğimiz yıllarda İspanya'daki Working etkinliklerini kazanan Eclipse bunlardan biridir. Bizim rahmetli Tuxedo ve Sub-Zero yine bu yavrulardandır. Üreticinin kendine ayırdığı Keto yine siyah beyazdır. Tuxedo ile aynı batın dişi yavru yine kendisindedir. Beyaz üzeri brindle yamalara sahip, aynı eski kızılderili atlarını andıran renklerde harika bir dişidir. Peyote ve Tara çiftleşmesinden olan yavrular dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Amerika kıtasında büyük yetiştiricilerin elindedir. Oğlum şu aşağı in deli.
Hasta etme beni şimdi. Tamam mı? İn aşağı. İn şöyle. İn. Değerli dostum Santa Morte Presa, Bruno'nun yazdığı Presa Canario kitabında gerçek soy beyazlar taşıyan Perrosa Presalara bu yavrulardan ikisi örnek olarak yayınlanmıştır. Bunlar Keto ve Sub-Zero'dur. Köpeğimizin bu kitapta yer alması bizi gururlandırmıştır. Yine bu kitapta bizim diğer dünyaca ünlü köpeğimiz Guanche Delineam de yer almıştır. Gerçek Perro de Presa'ya örnek köpek olarak gösterilmiştir. Şimdi Bruno'yu elinde beyaz bir yavru üzerinde İstanbul Kennel fotoğrafıyla görüyorsunuz. Bir videodan alınmış bir fotoğraf. Bruno beyaz renkle ilgili birkaç video yapmış ve yayınlamıştır. Merak edenler Santa Morte Presa'yı YouTube sayfasına bakarak bu videolara ulaşıp izleyebilirler. Geçen yıl bizi ziyaretinde geldiği, çektiği 3 videoda yayınlamıştır. Burada köpeklerimizden testleri görebilirsiniz. Balaban'ı videonun bir tanesinde kapak yapıp gerçek beyaz presaya örnek göstermiştir. Şu anda dünyada bilindik birçok yetiştiricide beyaz renkli presalar vardır. Video uzun oldu oldukça. Beni çok yordu. Aylar süren araştırma ve derleme ile oluşan bir videoydu. Ve sanırım dünyada ilk oldu. Bu videoda daha çok birçok örnek gösterebilir ve saatler boyunca süren bir video yapılabilir. Bu bile çok uzun ve yorucu oldu. Bu video için bana yardımlarını, desteklerini esirgemeyen Kanarya Adaları'ndan X-Reach, Alonso'ya, Tres Lineas Blas'a ve sayfasından kaynakları kullanmama izin veren değerli Eva'ya çok teşekkürlerimi sunarım. Balaban'ı burada yanıma alamadım. Size gösteremedim. Ama videoda dönem dönem göstereceğim. Çünkü hiç rahat duran bir köpek değil. Sürekli oyun oynayan, soytarı bir köpek bize karşı. Yabancıya sert ama o yüzden videoda yanımda tutamadım. Kusura bakmayın. Şimdi eskiden yoktu, nereden çıktı ya da biz hiç görmedik diyenler, standartlara atıf yapanlar ki bunlar kafalarınca standartta tarif edilmeyen köpekleri Presa Canario değil diye algı yanıltması yapan kötü niyetli insanlardır. Açıkça söylüyorum, bunlar kötü niyetli insanlardır. Bu standart konusunu ayrı bir video olarak hazırlayacağım. Videoyu bitirirken temel soruyu cevaplayayım. Beyaz Presa bu kadar revaçta ve pahalı şu anda ve bu konuda sahtekarlık yapılıyor. Alacağımız beyaz renkten nasıl emin olabiliriz? Şimdi burada en sağlıklı kararı şöyle verebilirsiniz. Soyu izlemeniz gerekiyor. Kanarya Adaları'ndan bilindik, ünlü yetiştiricilerin herkes tarafından bilinen, tanınan, soyu izlenebilir bir beyaz presa almanız gerekiyor. Yani Kanarya Adaları'nda herkes tarafından bilinen bir üretici ve herkes tarafından bilinen bir beyaz köpeğin soyundan gelen bir beyaz köpek ya da yavru almanız gerekiyor. Soyunda bir yerde tıkanma varsa ve şüphe, o beyazdan uzak durmanız akıllıca olacaktır. En doğru şeyi ben soy takip etmekte olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu da sanırım iftira, saçmalama, bilgisizlik ve düşmanlık gibi sebeplerle insanların kafasını karıştırmaya uğraşanlara tarihsel ve belgeleriyle Perro de Presa'da beyaz gerçeğini sunmuş olduk. Artık Amerika'daki Presa Canario Derneği'nin yayınındaki gibi kimsenin sizleri elinizdeki beyaz renk içeren Perro de Presa'nın saf olmadığına inandırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Değil mi deli? Sevgi ve saygılarımla tekrar görüşmek üzere.